Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz deniz akvaryumu için hangi ekipmanlar gerekli? Bununla ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. Bu ekipman kısmı tamamen kişilerin bütçesine veya tercihlerine göre değişmekte. Profesyonel bir sistem kurmak istiyorsanız bunlar için elde etmeniz gereken ekipmanlar farklı. Daha düşük bütçeli ilerlemek istiyorsanız bunlar için ilerlemeniz gereken ekipmanlar farklı. Ben birazcık da bu işi artık profesyonellik seviyesine çıkarabilmek adına ekipman tercihlerimi de ona göre şekillendirdim. Mevcutta gördüğünüz gibi akvaryumumun alt tarafında bir sump mevcut. Bu sumpta yukarıdan gelen su öncelikle şuradan belirlediğim vana miktarı yani belirlediğim suyun akış hızına göre geliyor. Şuradaki filter roller'a iniyor. Şimdi buradaki filter roller suyu filtrelemeye yarıyor, adından da anlaşılacağı gibi. Şimdi bu filter roller şu sağ tarafı beyaz, sol tarafı sararmış. Yani su geliyor içerideki hazneden bu filtrenin içerisinde birikerek temizlenmesini, ayrışmasını sağlıyor. Temiz su sampa iniyor. Kirli suda suda filtrede birikmiş oluyor. Zaten gördüğünüz gibi su kirlendikçe içerisindeki hazne doluyor. Dolduktan sonra da şuradaki şamandırayı hareket ettiriyor. Şamandırayı hareket ettirdiğinde de bu filter roller şu şekilde dönüyor. Gördüğünüz gibi şu an manuel bastım. Yani temiz bezi alıyor, tekrar suyun olduğu yere getiriyor. Kirli filtre malzemesini de şu tarafta biriktiriyor. Böylelikle sürekli olarak akvaryumun suyunun ilk başta temiz bir şekilde sampa inmesini sağlıyor. Ne kadar minimize edersek kirli su miktarını o kadar bizim için iyidir. Sonra sampa gelen su şurada gördüğünüz gibi protein skimmer mevcut. Bu protein skimmer'da geliyor, su motoru vasıtasıyla çırpılıyor. Çırpılan su kabarcıklaşıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi kabarcıklaşıyor. Kabarcıklaşan su da şu şekilde hazneden yukarı çıkmaya başlıyor. Bu hazneden yukarı çıkan kabarcıkların içerisinde akvaryumda biriken kirli maddeler mevcut. Balık pisliği vesaire bunların kabarcıklarla beraber ayrışmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi kabarcık miktarı, atık miktarı belirli bir seviyeye ulaşınca kabarcık miktarı artıyor. Kabarcık miktarı da şuradaki hazneden yukarı çıkıp şuradaki yan taraftaki yerde kirli su olarak birikiyor. Bu akvaryumunuzun canlı hacmine, besleme miktarına göre tamamen değişmekte kabarcık miktarı. Dediğim gibi köpürtüyor. Köpüren su yukarıdaki haznede birikiyor. Sonra buradan geliyor daha sonra. Bu arada bu mikro bubble dediğimiz küçük kabarcıklaşma da protein skimmer'ın tahliyesinden oluyor. Aslında bu istenilmeyen bir durum. Ama protein skimmer şu anda yeni olduğu için içerisinde bir tortu, bir yağlanma mevcut değil. Yani akvaryumdan yeterli miktarda ayrıştıracak herhangi bir su yok. Bu sebeple oluşuyor. Zamanla azalacak. Şimdilik ben akvaryuma geri dönmesini önlemek adına şu aradaki hazneye filtre malzemesi koydum. İleride bunları çıkaracağım ya da takip edeceğim. Belirli sık periyotlarda temizleyip durmasında bir engel yoksa bunları burada tutacağım. Onu sıkı takip ediyor olacağım. Daha sonra su geliyor. Şuradaki şaşırtmadan iniyor. Akvaryumdaki ısıtıcı akvaryum suyunun 25 derecede olmasını sağlıyor ve şuradaki kafa motoruyla tekrar akvaryuma şuradan çıkmış oluyor. Burada zaten bir check valve var, gördüğünüz gibi herhangi bir elektrik vesaire kesildiğinde oradaki suyun tekrar sump içerisinde dolmasını engelliyor arkadaşlar. Ben ayrıca şu şekilde bir dış filtre de buraya koydum. Bu dış filtrenin içerisine sadece biyolojik dengeyi arttırabilmek için
malzemeler mevcut. Bunun içerisine Sporax vesaire bunları koydum. Başka hiçbir şey yok. Bunu da zaten çok sık bir miktarda temizlerim gerekirse. Onu da takip edeceğim. Bunun burada olmasının diğer bir amacı da buradaki samptaki emilen suyu şuradan geliyor. Gördüğünüz gibi bu arkaya gönderiyor. Şurada benim bir UV filtrem mevcut. Bu UV filtreden geçen su tekrardan sampın içerisine şu şekilde dönüş sağlıyor. UV filtrenin de amacı akvaryumdaki bakteriler ve yosunlaşmanın birazcık daha önüne geçmek. UV filtrenin detayları şu şekilde. Onu zaten sonra anlatırız. Bu UV filtrelerden suyun belirli bir hızda geçmesi lazım. Üreticiler bunları zaten kitapçıklarında belirtiyorlar. Örnek veriyorum. Benim şu an kullandığım UV filtre 11 Watt ve bu 11 Watt'lık UV filtreden eğer saatte 400 litrelik bir su geçerse bu akvaryumdaki kötü bakterilerin engellenmesini sağlıyor. Beyaz benektir vesairedir gibi şeylerin bir tık daha önüne geçiyor. Eğer 400 değil de 600 litre saat hızında bir su geçerse bu da akvaryumdaki yosunlaşmanın önüne geçiyor. Bu UV filtrenin gücüyle değişen bir şey arkadaşlar. Sizin ona bakıp akvaryumunuzda ne istediğinizi belirleyip ben bakterilerimi engelleyeceğim, yosunlaşmayı mı engelleyeceğim ya da azaltacağım şeklindeki kararınıza bağlı. Daha sonra hızını değiştirebilirsiniz. Ben dış filtremin gücünü kısarsam, musluğunu kısarsam hızı azalır, tam açarsam istediğim seviyede olmuş oluyor. Ben şu anda akış miktarı genellikle yosunlaşmanın önüne geçmek olduğu için bunu maksimum seviyede kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonra şurada bir dozaj pompası var. Dozaj pompasının temel görevi şudur. Akvaryumunuzda magnezyum, kalsiyum ve alkalinite, daha önce bahsettiğimiz 3 temel element var. Tuzlarla birlikte suya dahil olan. Bu 3 temel element sizin akvaryumdaki canlı yükünüz fazlaysa zamanla azalacaktır. Örnek veriyorum. Kalsiyumunuzun 400 seviyesinde olmasını istiyorsunuz. Bir hafta boyunca baktınız. Pazartesi ile cuma arasında 400'den 300'e düşmüş. Demek ki akvaryumunuzda 100 ppm'lik kalsiyum tüketen canlılar var. Bu canlıların tekrar ideal seviyede beslenebilmesi için, gelişimlerini devam ettirebilmesi için bu aradaki 100 ppm'lik kalsiyum farkını sizin akvaryuma eklemeniz lazım. Örnek veriyorum, kullandığınız üreticinin kalsiyum elementi diyelim ki 100 ppm'lik sizin akvaryuma katkıyı sağlayabilmeniz için benim ürünümden 5 milim kullanman lazım diyor. Sen de bu cihaza 5 milimi kodluyorsun. Bu cihaz senin manuel yapacağını şuradaki haznelerden çekerek akvaryuma katmış oluyor. Bunun matematiğini zaten kullanan arkadaşlar oturtur. İlk başlarda gerekirse bir hafta boyunca her gün test yapılabilir. Ondan sonra haftalık periyotlara bölünebilir. Pazartesi ile salıyı ölçtünüz, baktınız 10 ppm tüketti. Salı çarşambayı ölçtünüz 10. Çarşamba perşembeyi ölçtünüz 10. Her gün 10 ppm tüketiyorsa demek ki her günde 10 ppm verebilecek seviyede bir mililitre hesabı yapılmalı ve akvaryuma o derecede katkı maddesi katılmalı. Daha sonra da baktınız pazartesi ile salı arasında işte örnek veriyorum 400'den 380'e düşmüş. Ben 2 milimlik kalsiyum koydum diyelim ki bu 2 milimlik kalsiyum tekrar 380'den 400'e 410'a çıkarmış. Demek ki doğru yoldasınız demek. Bunun matematiğini bu şekilde kurgulamanız lazım arkadaşlar. Şu tarafta benim kontrol panelim. Üst tarafta bir suyun içerisindeki ısıyı belirten durum var. Ben İzmir'de yaşadığım için hava sıcak. Daha sonra buraya bir fan takviyesi vesaire yapacağım zaten. Şu taraftaki protein skimmer, buradan açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, hızını arttırabiliyorsunuz, çırpıcı seviyesini değiştirebiliyorsunuz, beslenme zamanında durdurabiliyorsunuz. Ben %50 güçle çalıştırıyorum. Şu an yeterli. Değiştirmem, takip etmem gerekirse de buradan kendim hızına müdahale edebilirim. Şu da benim kafa motoru yukarıya basış olan ekipmanın kontrol ünitesi.
15. programda çalıştırıyorum. Benim akvaryumum 150 litre. 150 litreye 5 katı hızda nasıl döndürebilirim bunun hesabını yaptım. Ve 15. programda %19'luk bir hızda çalıştırmanın benim için yeterli olduğunu gördüm. Yani ben 750 litrelik bir su dönüşü sağlıyorum. Yani yukarıda akvaryumdaki 150 litrelik su saatte 7 kere dönüyor. Yukarıdan aşağıya iniyor, aşağıdan yukarıya çıkıyor. Bu saatte 7 kere oluyor. Bu saatte 5 kere oluyor, kusura bakmayın. Ben 5 kere, yani 700 litrelik bir basınçın yeterli olduğunu hesapladım kendimce. 150 5 katı da yaklaşık 700-750 yapıyor. Bu şekilde bir ayar yaptım ve gayet de memnunum yapmış olduğum ayardan ve akvaryumun içerisindeki su şiddetinden. Şunlar da dalga motorlarımın şuradaki ekipmanların kontrol ünitesi. Bu sizin 5 tane farklı modda akvaryum içerisinde dalga oluşturmanızı sağlıyor. Şurada gördüğünüz gibi örnek veriyorum, dalga yap. Dalgayı birazcık daha yumuşak gerçekleştir. Dümdüz suyu yönlendir. Random mod dediğimiz, istediğin kendi kafana göre bunu belirli periyotlarda sürekli 5 mod arasında kendi kendine gezinmesini sağlıyor. Ya da dalga yap, durdur. Dalga yap, durdur. Dalga yap, durdur şeklinde. Yani mesela mod 5'e alalım. Diyelim ki mod 2, mod 3, mod 4, mod 5'e aldım. Şimdi bakın. Şu an çalıştı. Durdu. Çalıştı. Durdu. Bu da şöyle gördüğünüz gibi bakın yukarıda tık dalga vuruyor. Duruyor. Dalga vuruyor. Duruyor. Bu şekilde döngüler yaratmanızı sağlayabiliyor. Şimdi bunların da farklı bütçeye göre cihazlar var. Ben kontrol üniteli olan, yani DC ile çalışan ekipmanları tercih ettim ki bu şekilde esnekliğim olsun. Direkt fişe tak çalıştır dediğimiz cihazlar kontrol ünitesiz olanlar ve sadece şu mod 3'teki gibi dümdüz suyu vuruyor. Yani hiçbir dalgalandırma vesaire yok. Suyu bir yerden alıp bir yere gönderiyor. Sürekli aynı hızda, sürekli aynı hızda, sürekli aynı hızda. Bu da aslında çok istenilen bir durum değil. Olmaz mı? Olur. Ama genellikle bu dalganın belirli periyotlarda, genellikle deniz seviyesinde nasıl yaşanıyorsa biz onu yapabildiğimiz kadar bu akvaryuma yapmamız gerektiği için, şu da filtre roller temizliğinin kontrol ünitesi. Dediğim gibi su şamandıraya çıktığında şuradaki taşma denilen ışık yanıp otomatikman suyun filtrenin dönmesini sağlıyor. Temiz filtre malzemesiyle de su tekrar akıp düzenli bir şekilde ilerliyor. Bir de su tamamlama sensörümüz mevcut. Gördüğünüz gibi şu an birkaç ayar yaptığım için bu kapalı. Bu suyun akvaryuma basış yapıldığı haznede duruyor. Su buharlaştığı zaman akvaryuma tatlı su eklenmesini sağlıyor. Yani akvaryumdaki buharlaşan su tuzlu sudur. Tuzlu su buharlaştığında içerisindeki tuz buharlaşmaz, yok olmaz. Akvaryumun içerisine karışır. Sadece normal su buharı olarak çıkar. Bu da buharlaşan suyun içerisindeki tuz akvaryuma dahil olduğu için bizim tuzluluk oranımızı arttırabilir. Bu nedenle buharlaşan suyun yerine bizim tatlı su koymamız gerekiyor. Yani akvaryumdaki tuzluluk oranını dengelememiz lazım. Burada da ben arıtma suyu kullanıyorum. Örnek veriyorum. Günde 1,5 litre yaklaşık bir su buharlaşması yaşanıyor bu akvaryumda. Buradaki sensör su seviyesinin azaldığını tespit ederse buharlaşan su kadar otomatikman buradan su çekiyor. Tekrar arkada gördüğünüz gibi bir tane şey var.
boru var. Şurada da motor var. Yansımadan dolayı onu şu an şurada bir motor mevcut. Küçücük bir motor buradan suyu çekiyor. Suyu akvaryuma dolduruyor. Sensör seviyesine gelince otomatikman kesiyor gücünü ve bir dakika buharlaşana kadar aynı seviyede kalmasını sağlıyor. Temel olarak bu. Bir de ışık var. Işık zaten ayrı dünya. Işık olmazsa hiçbir mercanın bakmamızın da bir anlamı yok. Özellikle mavi ışık bu hobinin kalbi diyebiliriz. Ona da gün simülasyonları var. Profesyonel bir ışık kullanıyorsanız zaten otomatikman ışık seviyesi, şiddeti, mavi miktarı, işte beyaz miktarı buna göre ayarlanabiliyor. Düz fişe tak çalıştır olan cihazlarda mevcut. Onu da sürekli olarak kendiniz açıp kapatıp gün simülasyonunu bir şekilde yaratmanız gerekiyor. Temel olarak hızlıca üzerinden geçtiğimde sanıyorum atladığım bir nokta yok. Olursa da zaten diğer videolarda bunları ekleyerek ilerleriz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi şu an bu videoyu çekmek için ekipmanlarda çeşitli ayarlamalar yaptım. O yüzden yok protein skimmer şu şekilde çalışıyor, işte filtre roller şu şekilde çalışıyor işte tarzında düşünmeyin. Tamamen neyin ne olduğunu, nasıl çalıştığına burada odaklanırsak herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Bütçenize göre bu ekipmanları şekillendirebilirsiniz. Akvaryumunuzun hacmine göre bu ekipmanları şekillendirebilirsiniz. Benim gibi büyük malzemeler değil de akvaryumun içerisinde çalışan skimmerlar elde edebilirsiniz. Bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Birazcık da akvaryumunuzun hacmine göre nasıl ekipmanlara ihtiyacınız olduğunu araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.